Şimdi arkadaşlar bir çiftlik cinayetleri videosu var. Bunu da izledikten sonra oyunlarımıza başlayalım diyorum. Havada artık kararmaya başlamış. Videomuz bu. Bu kanalı biliyor musunuz bilmiyorum. Onurcan Yenilmez. Bu arkadaşın yaptığı videolar daha çok seri katiller üzerine. Bir cinayet, domuz çiftliğindeki cinayetler, Robert Pickton seri katiller belgesel serisinden bir video. 17 dakika bunu izleyeceğiz, sonra da oyunlarımıza geçeceğiz. Bu arada alt tab tayfa, senin ben ananı, bacını sevgiyle, saygıyla anıyorum. Hürmetler. Bazlımızı bırakalım. Bazlımızı bırakalım. Seri Katiller belgesel serisini izliyoruz. Oğlum yarın akşam yayın ne alaka şimdi amına koyayım? Şu an yayındayım ya. Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Hiç yediğiniz etten şüphelendiniz mi? Aklınıza yediğiniz etin bir hayvan eti olmayacağı geldi mi? Şüphelenmedim. İşte Ben hep Robert insan Pickton eti yerim. tam olarak Kanada halkının aklına bu soruları sokmuştu. Robert William Pickton 24 Ekim 1949'da Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Port Coquitlam eyaletinde doğdu. Pickton ailesi kasabanın dışındaki bir domuz çiftliğinde yaşıyordu. Aile çiftlik işlerini yürütmekte başarılıydı ve çevrelerinde tanınan bir aileydi. Ya Robert- konudan çok bağımsız bir şey soracağım ama chat, yani eşek eti yeseniz, ne bileyim martı eti, güvercin eti yeseniz anlar mısınız la? Ben anlamam bence ya. Ya da zaten yiyoruz senelerdir ve anlamıyor muyuz? Yani eşek eti falan ne farkı ne ki acaba, yani nasıl tespit edersin ki onu? Bilelim de oğlum ona göre yani. Eşek eti anlaşın. Niye, daha mı sert? O yüzden sosluyorlar hayvan gibi, uyanın. Siktir, bu beni aydı. Abi yani şimdi bu ortalıkta gezen soslu dürümler eşek etini gizlemek için mi var? Yoktur ya, Hatay soslu dürüm Hatay yöresine özgü olduğu için atıyorlardır abi. Ailenin ortanca çocuğuydu. David ve kız kardeşi Linda ile birlikte büyüdü. Pickton ailesinin çiftlik hayatı çocukların günlük yaşamlarını büyük ölçüde şekillendirmişti. Robert çocukluğunu büyük oranda çiftlik işlerine yardım ederek geçirdi. Pickton kardeşler aile işinin bir parçası Ya, olarak erken yaşlardan itibaren çalışma hayatına alıştırıldılar. Hayvanların Domuzlar, no bakımı, offense. beslenmesi ve çiftlik işlerinin düzenlenmesi onların günlük rutinlerinin bir parçasıydı. Robert'ın annesi Louise Pickton çiftlik işlerinde oldukça disiplinli ve sert bir kadındı. Çocuklarını sıkı bir disiplin altında yetiştirdi ve onların Alındım, çiftlik gücendim. işlerine olan katkılarını yakından takip etti. Babaları Leonard Pickton ise daha pasif bir rol oynuyordu ve aile içinde annenin otoritesi çok daha belirgindi. Robert Pickton'ın çocukluk yılları sadece çiftlik işleriyle sınırlı değildi. Port Coquitlam'daki bir okula gidiyordu. Ancak ders notları ortalamanın altındaydı. Arkadaşlar sizce yolda yürürken kaç tane katil yanımızdan geçiyordur? Hiç düşünüyor musunuz lan? Dışarıda yolda yürüyorsunuz. Kaç tane tecavüzcü, tacizci, katil yanımızdan geçiyordur? Hiç geçmiyordur abi. Değil mi kardeşim? Hiç geçmiyordur. Okuldaki arkadaşları Bence çok geçiyordur oğlum. Sandığımızdan daha fazla geçiyordur. Kaç hırsız geçiyordur? Bence bayağı hırsız geçiyordur. Biz hiç anlamadan yanımızdan geçip gidiyorlardır. arasında Bayağı bence tacizci ve tecavüzcü de geçiyordur abi. utangaç ve Kötü düşünenin başına kötü işler gelir aga. Evet abi. Manifest edeceğiz değil mi aşko? En iyi düşüneceğiz, hep en iyi olacak abi. çekingen bir çocuk olarak biliniyordu. Sosyal becerileri zayıftı. Bu durum ilerleyen yıllarda daha da belirgin hale gelecekti. Tabii bunların sebebi yine annesinin davranışlarıydı. Çocukları okul günleri de dahil olmak üzere çiftlikte uzun saatler çalıştırıyordu. Bu da sık sık pis kokmaları anlamına geliyordu. Robert çocukluk döneminde domuzlarla o kadar haşır neşir olmuştu ki hayatı onlar olmuştu. Anlatılana göre birinden kaçmak için domuz leşlerinin arasına bile saklanıyordu.
Robert'ın çocukluk döneminde yaşadığı bazı olaylar onun psikolojik gelişimini derinden etkiledi. Kardeşi David'le olan ilişkisi oldukça karmaşıktı. Abisi Robert'a karşı genellikle baskıcı ve zorlayıcı bir tutum sergiliyordu. Bu durum Robert'ın kendine güvenini derinden zedeledi. Zorlayıcı İçe mı? kapanık bir yapıya bürünmesine neden oldu. Robert Picton'ın çocukluk döneminde yaşadığı bazı travmatik olaylar onun karakterinin yeniden şekillenmesine sebep oldu. Bu olaylardan biri küçükken yaşadığı bir kazaydı. Robert çiftlikte oynarken ağır bir şekilde yaralanmıştı. Bu kaza onun hem fiziksel hem de duygusal sağlığını etkiledi. Ayrıca küçükken yetiştirdiği bir buzağının ebeveynleri tarafından kesilmesi onun üzerinde bir derin etki bıraktı. Hayvanlara karşı beslediği bağın Chat, sizce yayına +18 koymalı mıyım? Tavsiye eder misiniz? Genel olarak sadece bu video için de düşünmeyin ya. Koyayım mı abi? yanı sıra aileye karşı bir güvensizlik duygusu geliştirdi. Bir diğer önemli olaysa Robert'ın kız kardeşi Linda'nın erken yaşta evden ayrılmasıydı. Linda çiftlik hayatını terk ederek şehirde yaşamaya başladı. Linda kurtulmuşken o bataklığın içinden 18'de altı var mı zaten? Kimseci bakış. çıkamıyordu. Robert Picton'ın çocukluk yılları onun ilerleyen yaşlardaki davranışlarını ve kişiliğini büyük ölçüde etkiledi. Disiplinli ancak sevgi dolu olmayan bir Santimetre olarak mı? Benim chat'in min olarak 17 santimdir. Bak buraya yazıyorum. aile ortamında büyümesi Değil mi abi? onun duygusal olarak izole bir birey olmasına yol açtı. Öyledir Okulda değil mi? ve sosyal çevresinde yaşadığı zorluklar özgüvenini zedeledi ve içine kapanık bir yapıya bürünmesine neden oldu. Okulda kızlar tarafından sevilmemesinin bir nedeni Neyse, sürekli videoyu olarak izleyelim. gübre, ölü hayvan ve pislik gibi kokmasıydı. Asla temiz kıyafetler giymezdi. Bu durumlardan dolayı çok zorlandığı için okulu bırakmaya karar verdi. Picton'ın ergenlik yılları çocukluk dönemine kıyasla daha karmaşık ve zorluydu. Aile çiftliği onun Ya video hayatının tabii ki korkunç olmaz. Benim chat'im min olarak 17 falan diyorum. Nasıl korkabilirsin ki? Gidin. Ben videoya odaklanıyorum. Daha biraz korkunç olsun ya. merkezi Sikiyim olmaya ya. devam etti. 16 Ekim 1967'de David Picton ehliyetini aldıktan kısa bir süre sonra babasının kırmızı kamyonunu kullanmaya başlamıştı. David o gün yolda giderken yolun kenarında yürüyen 14 yaşındaki bir çocuğa çarpması önemli bir dönüm noktasıydı. Çocuğun adı Tim Barrett'tı. David panik içinde olanları annesine anlatmak için eve koştu. Louis Picton oğluyla birlikte Barrett'ın yaralı ama hala hayatta olduğu yere geri döndü. Louis oğlunu kanuna teslim etmek istemiyordu. Onu bundan kurtaracaktı. Olay yerine geldikten sonra bir çukur kazdı ve 14 yaşındaki çocuğu bu çukurun içine canlı canlı gömdü. Sığ bir mezar kazmıştı. Bu nedenle ertesi gün Tim Barrett'ın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Yapılan otopsi çocuğun boğulduğunu gösteriyordu. Çarpışmadan kaynaklanan yaralarının ağır olmasına rağmen onu öldürmediği anlaşıldı. Robert bu olaydan çok fazla etkilenmişti. Aile içerisindeki çöküşün farkına daha net varmıştı. Bu olaydan sonra çiftlikten ayrılarak bir kasap olarak çalışmaya başladı. Ama çiftlik onun kaderiydi. Buraya geri dönecekti. 1978 yılında Robert'ın babası Leonard 91 yaşında hayatını kaybetti. Aynı yıl bir yangın çıktı ve 600 Selami. domuz öldü. 1979'da da annesi Louise Picton 67 yaşında vefat etti. Zor geçen yıla rağmen çiftlik yaklaşık 1 milyon dolar değerindeydi ve çocuklar arasında paylaştırılacaktı. Her biri annelerinin vasiyetinden 90 bin dolar aldı. Robert'ın parasını alabilmesi için çiftliği 10 yıl daha işletmesi gerekiyordu. Bu sayede kardeşlerinden 20 bin dolar daha fazla alacaktı. Pumba. Robert bir mezba ve kasap dükkanı işletiyordu. Bu olaydan sonra çiftliğe geri döndü ve David'le beraber çiftliği işletmeye başladılar. Robert Picton 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başlarında Port Houghton'daki aile çiftliğinde tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. Bu tarihlerden Çok tuhaf bir soru soracağım. Dürüstlük bekleyeceğim sizden ama kaçınız bu konuda dürüst olur bilmiyorum. Yaşlandığınızı hayal edin. 40-50 yaşına geldiniz. Babanız çok varlıklı ama ölmemiş. Ölmemiş. 95 yaşında falan. Ölürse size bayağı mal kalıyor ama ölmüyor adam yani. Hani cümleyi tamamlamayacağım. Siz değil veya ölür müydü diyorsun.
Yok aga babamdır amına koyayım. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. sonra Vancouver'da sürekli birileri kayboluyordu. Kaybolanlar seks işçileri oldukları için polisler doğru düzgün davanın üzerinde durmuyordu. Bu bölge yüksek yoksulluk ve suç oranlarıyla biliniyordu. Kadınların kaybolması uzun süre Ama boyunca 95 yaşında. 95 yaşında babanız. Şey demez misiniz hiç? Ya boş verin konuyu kapatalım. Beni çok şüpheli gösteriyor bu olaylar. Arkadaşlar ben sadece muhabbet olsun diye soruyorum böyle şeyleri ya. Gelin videoya odaklanalım. edilmedi ve polis tarafından yeterince ciddiye alınmadı. 1978 ve 2001 yılları arasında en az 65 kadın bu bölgeden kayboldu. Ancak kayıp vakaları inanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Bu sırada çiftlikteki işler büyümüş, Picton kardeşler çok iyi para kazanmaya başlamışlardı. Robert genelde kadınları çiftliğe getirip onları kandırıyordu. Bunu yapabilmek için kardeşiyle birlikte kar amacı gütmeyen bir hayır kurumu bile kurmuşlardı. 1996 yılında Picton kardeşler Piggy Place Good Times Society adlı bir hayır kurumu kurdular. Bu kuruluşun amacı çeşitli sosyal gruplar için etkinlikler düzenlemekti. Ancak gerçekte bu etkinlikler büyük ölçüde seks partileri ve yasa dışı faaliyetlerle doluydu. Bu partiler genellikle Vancouver'ın Downtown Eastside bölgesinden seks işçileri ve uyuşturucu bağımlılarını çekiyordu. Çiftlik kısa sürede bu tür Abi faaliyetlerin seks merkezi partisi haline nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor ya? Herkes böyle çıplak geziyor, isteyen istediğini sikiyor falan gibi bir şey mi? Güzel oluyor diyen. Yoksa partnerlere ayrılıyorlar gibi bir şey mi? Evet diyenler. geldi. Motorcu çeteleri de bu partilere katılan gruplar arasındaydı. Robert herkesten habersiz partilere gelen kadınları öldürüp domuzlarını yediriyordu. Çiftlikten önce kasaplık yaptığı için Ne? Dur sekse çok odaklandım. Ne? çeteleri de bu partilere katılan gruplar arasındaydı. Robert herkesten habersiz partilere gelen kadınları öldürüp domuzlarını yediriyordu. Çiftlikten önce kasaplık yaptığı için hala et de satıyordu. En acımasız kısmı domuz etiyle beraber öldürdüğü insanların etini de satıyordu. Bu şekilde cesetleri yok etme taktiği geliştirmişti. 1997 yılında sonunda bir kadın onun elinden kaçmayı başardı. 22 Mart 1997'de Picton'ın çiftliğine götürdüğü bir kadın Picton'ın onu kelepçeleme girişimine karşı koydu. Kadın bir mutfak bıçağı alarak adamı bıçakladı ve kaçmayı başardı. Hızla koşan kadın yoldan geçen bir arabayı durdurarak yardım istedi. Acilen hastaneye kaldırıldı. Aynı hastanede tedavi gören Picton'ın cebinde kadının kelepçelerine uyan bir anahtar bulundu. Bu olay üzerine şüpheli cinayete teşebbüs, silahla saldırı ve zorla alıkoyma suçlarından tutuklandı. Ancak kadının uyuşturucu bağımlısı olması ve güvenilir bir tanık olarak görülmemesi nedeniyle davalar düştü. Yine de cinayete teşebbüsle yargılanacaktı. Yargılamalar başlamadan önce $2000 kefalet ücretini ödeyerek serbest Vay kaldı. ananı s**eyim. Sadece Robert değil, Bu ne şimdi? David de bazı suçlara karışıyordu. 1990'ların başlarında o da tutuklanıp kefaletle Neyse serbest ki bizim ülkemizde böyle şeyler olmuyor da adalet. Adalet yerini buluyor Allah'a şükür. kalmıştı. Yani aile çok tehlikeliydi. 1997'deki bu olaydan sonra polislerin radarına takılmışlardı. Çiftlik için zaten sürekli düzenlenen yasa dışı partilerden dolayı şikayetler geliyordu. Ama yasal düzenek içerisinde polis bir müdahalede bulunamıyordu. İşlerin iyice ayyuka çıkması gerekiyordu ki polis artık burada bir arama gerçekleştirebilsin. Aslında polisler daha önce kaybolan insanlarla ilgili harekete geçmişti. 1987 yılında Kraliyet Kanada adlı polisi bölgedeki seks işçilerinin kaybolmalarını araştırmak için özel bir ekip kurdu. Ancak bu ekip sınırlı ilerleme kaydettiği için 1989 Niye kayboluyorlar ki aşko yolu mu bilmiyorlar? Pardon. Çok özür dilerim. Türk halkının ayaklarına kapanıyorum. 1989'da dağıtıldı. 1990'ların sonlarına doğru kaybolan kadınların sayısındaki artış nedeniyle bölge halkı ve aileler polis üzerine daha fazla baskı kurmaya başladı. Vancouver Polis Departmanı bu kaybolmaları dikkate almakta yavaş kaldı ve birçok aile polislerin ilgisizliğinden şikayetçi oldu.
seks işçilerinin ve marjinal grupların hedef alınması polis tarafından düşük öncelikli olarak değerlendirildi. 1999'da Bill Hiscox adında bir çiftlik çalışanı polisle iletişime geçerek Picton çiftliğinde kadınlara ait kıyafetler, çantalar ve kimlik belgeleri gördüğünü bildirdi. Bu bilgi bir arkadaşının ona Picton'ın bir kadının cesedini çiftlikte astığını gördüğünü söylemesinin ardından geldi. Ancak bu iddialar üzerine yapılan soruşturmalarda somut delil bulunamadığı için polis çiftliğe yönelik kapsamlı bir arama gerçekleştiremedi. Bu kadar ihbara rağmen yetkililerin hiçbir şey yapmaması da son derece ilginçtir. En sonunda 6 Şubat 2002'de polis Picton çiftliğinde yasa dışı silahlar bulunduğuna dair bir ihbar üzerine arama emri çıkardı. Çiftlikte yapılan bu arama sırasında kaybolan kadınlara ait kişisel eşyalar bulundu. Bu bulgular polisin çiftliği daha geniş çaplı bir şekilde aramasına neden oldu. İkinci bir arama emriyle çiftlikte yapılan kazılarda çok sayıda insan kalıntısı ve DNA örnekleri bulundu. Picton 22 Şubat'ta Serena Abotsway ve Mona Wilson cinayetiyle suçlandı ve tutuklandı. Sonraki aylarda daha fazla kadının kalıntıları ortaya çıkacak ve suçlamalar gittikçe artacaktı. Kazı süreci Kanada tarihindeki... Bizde de varmış ya bir tane. Eşcinsel. Önce sikiyormuş sonra öldürüyormuş. 8-9 adamı sikip öldürmüş literally. O da ilginç hikayeydi. Onu izlemiştik. En büyük suç soruşturmalarından biri haline geldi. Çiftlikte yapılan geniş çaplı kazılar ve adli analizler sonucunda kaybolan birçok kadının kalıntılarına ve kişisel eşyalarına ulaşıldı. Adli bilimciler Hayır, sikerek öldürmüyor. Hayır ya. İnsan kalıntılarını bulabilmek için ağır ekipmanlar kullandı ve toprak eleme işlemleri gerçekleştirdi. Bu süreç Kanada'ya 70 milyon Kanada dolarına mal oldu. 2003 yılına kadar süren kazı işlemlerinde korkunç tablo sürekli artıyordu. Kalıntılar bulunup DNA eşleştirmesi için adli tıpa gönderiliyordu. 26 Mayıs 2005 tarihinde ölen insanların sayısı 27'ye ulaşmıştı. Ekipler resmen kazı yaptıkça başka bir ceset buluyordu. 2004 yılında yetkililer korkunç gerçeği halka açıklamak zorunda kaldı. Robert Picton adlı seri katilin halka domuz etiyle karıştırılmış insan eti satmış olabileceğini duyurdu. Haliyle bu halk arasında büyük bir tedirginliğe sebep oldu. Daha sonra cansız bedenleri yalnızca domuzlara yedirmiş olabileceğini de açıkladılar. Her iki türlüsü de çok vahşiceydi. Robert Picton'ın duruşma süreci Kanada tarihindeki en büyük ve karmaşık seri cinayet davalarından biri olarak kayıtlara geçti. Dava 22 Ocak 2007'de British Columbia Yüksek Mahkemesi'nde başladı. Picton toplamda 27 birinci derece cinayetle suçlandı. Ancak mahkeme sürecinin yönetilebilir olması için bu suçlamalar iki gruba ayrıldı. İlk grupta 6 cinayet, ikinci grupta ise geriye kalan 21 cinayet yer aldı. Dava özellikle Vancouver'ın Downtown Eastside bölgesinde kaybolan kadınların aileleri ve toplum için büyük önem taşıyordu. Savcılık Bu ne oğlum, yaş aralığına bak amına koyayım. Picton'ın çiftliğinde 18'den 45'e. bulunan insan kalıntıları ve DNA kanıtlarını kullanarak davayı şekillendirdi. Kurbanların giysileri, kişisel eşyaları ve diğer deliller Picton'ın çiftliğinde yapılan geniş çaplı kazılar sonucunda elde edilmişti. Savcılık seri katilin kurbanlarını çeşitli yollarla öldürdüğünü, 16 var ya. cesetleri parçalayarak çiftlikteki domuzlara yedirdiğini ve bazı durumlarda insan etini öğüterek sattığını iddia etti. Bu iddialar davanın seyrini etkilemişti. Savunma avukatları Picton'ın zihinsel durumunu ve bazı delillerin He amına koyayım ya he. Anasını sikeyim, 30 kişiyi öldür literally, deli bu deyip siktir lan oradan. güvenilirliğini sorgulayarak müvekkillerinin cinayetleri işlemediğini savundu. Savunma, Picton'ın akli dengesinin yerinde olmadığını ve itiraflarının baskı altında alındığını öne sürdü. Seri katil sorgulamalar sırasında sayının 27 değil 65 olduğunu söylemişti. Ayrıca bazı kilitlililerin duruşma sürecinde dışlanması savunmanın önemli bir parçasıydı. Özellikle bazı tanıkların güvenilirliği ve Picton'ın itiraflarının geçerliliği üzerinde yapılan tartışmalar davanın kritik noktalarına dönüştü. Duruşma 2007 yılı boyunca devam etti. Savcılık 98 tanığı mahkemeye Evet abi, 30 kişiyi killiyor. Sonra da satıyor bu etleri ve deliyim diyor, işin içinden çıkıyor ya amına koyayım. çağırarak Picton'ın İyiymiş. suçlarını detaylandırdı. Tanıklar arasında Picton'ın kurbanlarını gördüğünü iddia eden kişiler, çiftlikte çalışanlar
ve adli tıp uzmanları yer aldı. Duruşma sırasında sunulan kanıtlar ve tanık ifadeleri Picton'ın suçlu bulunmasında büyük rol oynadı. Sonunda 9 Aralık 2007'de jüri Picton'ı 6 kez ikinci derece cinayetten suçlu buldu. Bu Picton'ın en az 25 yıl şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılması anlamına geliyordu. Geri kalan 21 cinayet suçlaması Picton'ın zaten en ağır cezayı almış olması nedeniyle düşürüldü. Robert Picton'ın davası Kanada'da adalet sisteminin işleyişi ve polis soruşturmalarının etkinliği konusunda geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Yani Özellikle kaybolan kadınların aileleri ve toplum polisin ihmalkar tutumunu ve düşük öncelikli değerlendirmelerini eleştirdi. Davanın sonuçları Kanada'da kaybolan ve öldürülen kadınlar konusundaki farkındalığı arttırdı. Bu tür olayların tekrardan yaşanmaması için alınan önlemler gündeme geldi. Bu dava aynı zamanda adli tıp ve suç soruşturmaları konusundaki teknolojik ve metodolojik gelişmelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Picton'ın işlediği suçlar ve bu suçların ortaya YouTube'a Arka Sokaklar insan eti yazıp izlemek buna çok yakın bir şey. çıkarılma süreci Nasıl ya? suç tarihinin en karmaşık ve dikkat çekici vakalarından biri olarak hafızalarda yer etti. Robert Picton şu anda Quebec'teki maksimum güvenlikli Port Cartier cezaevinde bulunuyor. Ancak aynı zamanda hapishanede diğer bir mahkum tarafından saldırıya uğradı ve şu Yazalım bakalım. anda hayatı tehdit eden yaralarla hastanede tedavi altında. Mayıs 2024'te Picton, Port Cartier cezaevinde başka bir mahkum tarafından çok Abi bu kadar adam öldürdüyse, hani mass adam öldürdüyse, yani 30-40 kişi kill aldıysa bence bu adamı topluma katmamalıyız la. Hani olmaz bence ya. Yani bence hatta işte yeşil yol stil koymalıyız abi. Dalgayı kafasına. Gökberk eyvallah. Yani 30-40 kill ne abi? Hani ananın amı ya. ciddi bir saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Herkes hata yapar arkadaşlar. Herkes hata yapar. Hatayı 32. kilimde anladım. başından ağır yaralanan 74 yaşındaki Picton, Quebec City'deki bir hastaneye helikopterle kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Picton'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken doktorlar onu komadan uyandırmayı planlıyor ancak durumun stabil olup olmayacağı hala belirsiz. 2024 yılı itibariyle yaşından dolayı şartlı tahliye başvurusunda bulunmaya hak kazandı. Ancak kurbanların aileleri ve birçok kamu yetkilisi bu başvurunun kabul edilmemesi gerektiğini savunuyor. Tabii ki abi. Picton'ın davası Olmaz Kanada hacı. tarihindeki en büyük seri cinayet davalarından biri olarak biliniyor. Toplumda çok büyük yankı uyandırmıştı. Şartlı tahliye başvurusunun kabul edilme olasılığı düşük görülüyor. Ancak bu durum Picton'ın yasal haklarını kullanmasına engel değil. Tabii hastaneden iyileşmiş olarak çıkabilirse. Sonuç olarak Robert Picton şu anda Quebec'teki bir hastanede kritik durumda ve komada bulunuyor. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Eyvallah, Kendinize eyvallah. çok iyi bakın. Canlar. Kamelov ya, Bodycam'i sonra oynayacağım. Bugün benim korku gecem var. Bodycam de ona uymuyor. Oyun da bugün çıktı diye biliyorum. Bir sonraki yayınımda Bodycam'e bakacağım. Siz de bakın, oyun gerçekten izlemesi falan keyifliyse ben o oyunu muhtemelen yaşayarak oynayacağım. Çünkü benden izlemesi daha keyifli olur. Ne var mütevazıyım ya. Vallahi ya, inanılmaz ya.